Amerika serüveninde her şeyin başladığı yere Virginia Beach'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şirketi bıraktım, onları konuşacağız. İşte önümüzdeki planları konuşacağız. Burası benim bütün Amerika hayatımın başladığı yer. Vay lan buradan. Devler gider devler gelir. Ondan tek yiyor. Yedik, içtik, güldük, eğlendik, hakkını helal et. İnsan duygusal hissediyor ya. Şu tırla var ya 100.000 mil yapmışız, 100.000. Sonunda yeniden Virginia Beach'e geldik. Diğerlerinden daha ufak bir havaalanı ama iş görüyor en azından. Şimdi valizimizi alalım. Buralardan gidiyoruz gençler. Abi gelmedi ya. Valizim gelmedi. Kaybetmişler. Şunu doldurdum. Şimdi çıkıyorum. Abi. Çıldırıyorum ya. Yemin ederim çıldırıyorum. Şimdi indik ama tek bir sıkıntımız var. Valizimiz New Jersey'ye gitmiş abi. Bak bir sıkıntı çıkacaktı belliydi. O da çıktı. Bakalım ne zaman gelecek. Şimdi file claim falan oluşturduk. Ama Allah'ın izniyle bakalım. Göreceğiz. Haberdar edeceğim sizi. Yanımızda Fatih kardeşimiz var. Zaten videolardan biliyorsunuz Fatih kardeşimizi. Gamsızlar Müdürü Fatih. Gördün, izledin mi videoda orayı? İzledim ya. Çok iyi. Gamsızlar Müdürü Fatih kardeşimiz bizi aldı. Şimdi Virginia Beach naneyi yedik kardeş. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Tristek House'a çevirdik. Tristek House. Kapak fotoğrafı böyle sanki Nusret'teyiz kanka. Bir açıyoruz Airfryer'da 2-3 tane et yapıyoruz. Biri şey yazmış gördün mü? Madem o kadar paranız var niye Airfryer kullanıyorsunuz yazmış. Aynen ocak kursaydık. Aynen ocakbaşı yapacaktık Turda kardeşim. Buradan da sana cevap olsun. Allah'a emanet ol. Devam edeceğiz videoya. Valizimiz kaldığı için ve birkaç gün geç geleceği için kardeşim don aldık kendimize. Bu da benim donum olacak. Birkaç gün artık normal kıyafetlerimiz gelene kadar bizi idare edecek şeyler aldık. Şimdi şunları bir ödeyeyim. Şöyle kıyafet, short mort. Elime ne geçtiyse aldım. Bunları ödeyeyim. Evet şimdi Maymun Fatih kardeşimiz Gamsızlar Müdürü olarak şurada gördüğünüz halata tırmanacak. Evet Fatih. Hadi geç ben buradan çekeceğim seni. Ver. Ver. Paraları da çalıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne kadar varmış. Kaç dolar la bu? Görünmüyor. Bak. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Samsunlu'nun gücü adına hadi. Evet. Fatih şu an çıkmaya başladı. Fatih kardeşimiz halatın tepesine doğru tırmanışına tam gaz devam ediyor. Şöyle bir yakın çekim alalım. İşte bu. İşte Maymun Fatih harbi çıkıyorsun lan. Sen askeriyede halatla tırmanmadan kaç almıştın? Vallahi çıktı. Helal olsun. Hadi bakalım iniş nasıl olacak. Ya oğlum şov yapma da in aşağı hadi. Bravo. Şak 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 şak. Evet Maymun Fatih ilerliyor. Diğer engellere doğru kendi boyu olan barfix demirine doğru ilerledi. Barfix'i çekemedi. Öldü. Öldü Fatih. Bak arkandaki kadın çıktı. Aa, o da çekemedi. Dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. Next time enerjim olduğunda gel. Amerika serüvenimde her şeyin başladığı yere Virginia Beach'e hoş geldiniz arkadaşlar. Virginia Beach'teyiz şu anda. Bu videoda neler yapacağız? Ne ara Virginia'ya geldim? Neler yaptım? Şirketi bıraktım. Onları konuşacağız. İşte önümüzdeki planları konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Biraz dertleşme videosu olacak ama burada açmak istedim. Burası benim bütün Amerika hayatımın başladığı yer. Şehir yerleşimi olarak burada bir tane yürüme yolu var. Burası zaten sahil. Şurada böyle boydan boya oteller var gençler, tamam mı? Yaklaşık şurası bir cadde mesela, şurası bir cadde. Bunun gibi 60 tane cadde var. Boylu boyunca uzanan bir şehir. Virginia Beach'e hoş geldiniz. Şurada lifeguard tower'lar var. Mesela şu kırmızı bayrak water is dangerous yazıyor, tamam mı? Bugün su diyor tehlikeli. Ben şuralarda çalışıyordum. Şunlar var ya, bunları biz sahile diziyorduk arkadaşlar. Bunlar yatak. Şu kutunun içinde umbrellalar var. Umbrella dediği şemsiye. Şurada da gördüğünüz gibi şezlonglar var. Bunların hepsini sahile dizme görevimiz vardı. Work and Travel'da benim işim buydu. Gayet de memnundum bu arada. Bayağı ağır bir işti ama biz zaten az çok tanıdınız artık. Kitlemiz artmaya başladı. Biz ağır işleri bayağı seviyoruz yani. Nerede bir kendine zor bir iş var, bir şey var, onları yapıyorum. Gel Fatih. Ne oldu lan? Kanka halat çıktım ya az önce. He. Bir de barfix'te de çok yüklenmiştim. Kollarımı açamıyorum şu an. Açamıyor musun? Sallandı ya. Bir de ağrı var fena. Hayda. Yerinde duramaydı. Böyle kaplumbağalar var yolun kenarında. Bunlar niye böyle? Bu çok şekilsiz bir şey olmuş oğlum. Bu ne?
Burada bisiklet kiralayanlar var. Burada da çok Ceyvan çalışıyor. Neyse şuraya doğru gidelim de. Şurada asıl olay bu. Bütün şehirdeki tek şey bu yani. Başka da bir şey yok. Şunu göstereyim şimdi size. Kral Neptün heykeli. Buradan arkadaşlar Virginia Beach tura şey yapabilirsiniz. QR kodunu okutarak. Şimdi şöyle King Neptün'ün heykeli var arkadaşlar. Böyle elinde kaplumbağa, yanında balıklar, ahtapotlar vesaire. Burada da deniz olayı çok olduğu için denizde çok içli dışlı Virginia Beach halkı. Denizi severler yani. Buraya da böyle bir heykel yaptırmak istemişler. Halbuki Virginia Beach'in çok da bununla bir alakası yok. Şurası da Hilton Otel. Şehrin ortasındaki en güzel ve en büyük otellerden birisi. Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi şurası birinci cadde diye başlıyor. Buraya kadar işte ileri doğru 60 küsürüncü cadde, tamam mı? Oradan buraya doğru geldikçe otel fiyatları artıyor ve kalitesi de artıyor haliyle. Yani şurada genelde fakir kesim takılırken burada daha zengin insanlar, daha işi gücü yolunda insanlar takılıyor. Bu da böyle bir bilgidir. Eğer Virginia Beach'e gelirseniz bunları da aklınızda bulundurun. Fatih nerede lan? Fatih! Kısacası şöyle bir şey var. Burası da Türkiye'deki sahil kasabaları gibi. Aslında yerleşimi, işte ne bileyim dükkanların şekilleri vesaire hepsi aynı. Bence tabii ki bir Samsunlu olarak Atakum sahil büyüktür. Virginia Beach ve Miami Beach diyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama bu benim fikrimi değiştirmeyecek yani, kusura bakmayın. Samsunluyuz. Bence burası Samsun'un Atakum'udur. Evet, o da denebilir. Ama fark ettin mi? Bütün sahil kesimleri doğu kesiminde hep aynı. Hepsi. Longwood da aynıydı mesela. İnan Miami Beach de aynı yani. Ocean City de aynı Maryland'de. Buraların hepsine gitmeye gerek yok arkadaşlar. Birine gitseniz yeter zaten. Şirketimizin yardımından cümleten günaydın arkadaşlar. Şimdi Osman'ı tırına bıraktık. Ben tırın içini boşaltıyorum. Neden bıraktım, neden, ne yapacağım, ilerleyen hedeflerim ne, bunların hepsini anlatacağım. Önce Onur abinin yanına gidelim. Freyç'in yürüyen gücü. Tam benim tırla işin tamamlandı abi. Ben işte topluyorum içini. Kamerayı değiştirdim. Aynen değişti. Bol şans, buradasın. Şansına çok. Buradayım, geleceğim biraz. Ben de buralardayım zaten. Akşama kadar. Sticker'ımı sökme ama. Şimdi arkadaşlar bizim tırımız buydu bildiğiniz gibi. Şimdi tırdaki eşyalarımı aldım. Kullanmayacağım eşyalarımı Osman'a verdim. Hatta bir bölüm daha kaldı, onları da vereyim. Hem de Osman Aga'ya da bir selam vermiş oluruz. Çöplere baksana, bir dünya çöp çıktı ya tırdan. Osman'ın şeyi burada. Sabahtan beri çocuğa 20 tane çorba verdim. Halen daha çorba götürüyorum. Osman Aga! Safiye neredesin Safiye? Osman da tırını düzeltiyor şu an. Selamun aleyküm. Porsche farklı ya. Aleykümselam hocam, ne yaptın? Kanka sana sarma getirdim. Kanka bak 2 ay önce almışım. Açmamış. Ilamur. Yeşil çay da koydum senin şeye. Bu da çay. Ama çaydanlığım yok. Çaydanlığa gerek yok. O karton bardak var ya. Su koy, bir kaşık bundan koy, bitti. 15 dakika sonra demliyor. Abi, hocam. Tekkeköy'den geçeyim hocam. Tekkeköy'den geçeyim hocam. Bak sen onu dene. Beni arayıp teşekkür edeceksin. Çay. Bu ne lan? Burada bir sıkıntı var. Nedir hocam sıkıntımız? Burayı geçirdik. Taktım. Ya yumuşak taktım oğlum. Hocam gücünüz yoksa yapmayacaksınız hocam. Ya hocam bahaneler ya. Beğendin tırını, trailerını? İdare eder ya hocam. Kaç model ki bu? Bu mu? Kanka bu vallahi yeni, benimkinden yeni. 24 var mıdır? Bilmiyorum da. Bilmiyorum, ben 24 olmaz süremiyorum genelde ama. Şimdi hoş. Şimdi hocam YouTuber denen bir şey var, YouTuber'lık. Bayağı gergin oldu lan. O zaman Bu seninkinden farklı. evet. Seninki normalde şu demir hoca gelirdi. Kısaya. Şöyle. Ya o kadar da sıkmana gerek yok oğlum. Çok da şey değil yani. Bakayım. Beğeneceksen sen tamam, ben oldum. Ben olur dedim hocam. Tamam bu iyi. Bu kadar da olur kanka. Bir çeviriyorsun, iki boşa dönüyor var. Vay be Hamza hocam. Devler gider devler gelir. Bir Aynen. o da Tekkeköy'den Kankam ben geçiyorum. Yedik, içtik, güldük, eğlendik. Hakkını helal et. Sen şimdi ne yapacaksın? Ben şimdi eşyalarımı toplayacağım. Videomu çekeceğim. Tamam. Sonra yemek yemeye gitmiyormuşuz gibi davranalım videoda. Sonra bir haberimiz yok ki yemeğe gidelim. Haberimiz yok gibi. Ben bir de tıraşa gitmem lazım bugün ya. Tıraşa gideyim. Hı hı. Ben de video çekeceğim. Tamam, çekeriz. Market fiyatları çekeceğim. Tamam. Ve don fiyatları çekerim kanka. Muz fiyatları. Muz fiyatları. Yani tırıma market alışveriş yaptım. Ben şunu nasıl yapacağımı düşünüyorum. Ben Bapti'ye gidiyorum madem. Tamam, ne zaman gideceksin? Ha şimdi. Şimdi mi? Ha. Olmaz, bekle lan. Yemeğe gidelim hadi o zaman. Tamam. Nereye gideceğiz? Bir iki toplayayım, hemen geliyorum. Gelince toplarım Yardım devamını. edeyim ben size.
Onu Yo- gelince toplamalı. Aynen öyle yapalım, Ben tamam. bir değiştireyim hocam da. Tamam. Sen ona bir operasyon. Vur dağcı komando yapana. İyi herhalde ya. Aynen, bura çok iyi bak. Buranın ayarı çok iyi. Evet, hadi gidelim tırımıza gençler. İnsan duygusal hissediyor ya. Şu tırla var ya 100.000 mil yapmışız. 100.000. Şu paspaslarımızı toplayalım önce. Temiz olun kardeşim. Osman, GoPro'nu burada unutmuşsun lan. Kardeşim. Şimdi anı ne kadar dağınık la bura. T-Mobile internet. GoPro kabı. Bu yanımıza alınacak. Bu neydi hocam? Masaj aleti. Oğlum masaj aleti almıştım lan kendime. Keşke kullanaydım. Neyse, bu tırda bırakılacak. Garmin'imizi sökelim. 2 dakika bir Garmin'i sökelim kardeşim. Garmin gel oğlum. Şimdi Garmin'i aldığımdan beri 250.000 mil yapmışım. Şu cihazı aldığımdan beri. Bak, bu cihaz sayıyor. Az olsun. Elinde sopa geziyor yiğidim. Sopamı çaldırmam kardeşim. Garmin'imiz hazır ve nazır. Bunu da buraya koyalım. Şimdi geçen temizlik videosunda da bunu yaşadım. Çok fazla şey yapıp sizi yormak istemiyorum. Onun için bir kapatalım. Ben bir toplayayım buraları, bir adam edeyim. Sonra gene devam ederiz videoya. Anlatacağım. Detaylı olarak konuşacağız. Videonun devamından, sonunda evden yeniden merhaba arkadaşlar. Ben bu videoyu çekerken aslında ben buna tırda başlamıştım. Sonra tırda başlarken o kadar çok toplayacağım eşya çıktı ki ortaya. Bir türlü yani ayarlayamadım. Orayı zar zor topladım. Sonra bir an önce arkadaşımın evine geçmem gerekti Chicago'da. Orada kaldım. Ondan sonra da zaten Virginia'ya uçtum ertesi gün. Uçuşumda da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. İlk başta New Jersey'ye gidecektim ben. Atilla diye bir arkadaşım var benim. Onunla işte beraber Virginia'ya gelecektik. Plan bu şekildeydi. Daha sonrasında benim uçuşum iptal oldu New Jersey. Neden? Çünkü New Jersey'de fırtına kopmuştu. Kopmayan fırtına bizi buldu. Neyse, çok da önemli değil. Ondan sonra iptal oldu uçuş. Ben de dedim ki o zaman Virginia'ya alın dedim benim bileti. Virginia yapın dedim. Değiştirin. Onlar da değiştirdi. Sonra da benim valiz kayboldu mu? Valizi kaybetmişler. Ertesi gün geldi falan. Uğraş dur yani kısacası. Velhasıl beklenen hasret gerçekleşti kardeşim. Şu an buradayım. Bak buradayım ha. Neyse. Şimdi böyle bir ufak bir sohbet muhabbet videosu olsun istiyorum. Hem de neler yaptık, neler ettik. Bunlardan bahsedeyim. Şimdi bildiğiniz gibi ben yaklaşık Mayıs başı, Nisan ortasından beri falan o civarlarda bir şeyden beri tırdaydım. Hiç de inmedim. Yardır da çalıştım. Bu süreçte 2 kişiye eğitim verdim. Tabii toplam bu dediğim yani 3-4 hafta falan sürdü. Eğitim süreci toplam. Onun haricinde full tek başımaydım ve gayet de mutluydum. Eğitim verirken de mutluydum. Neyse, çok da önemli değil. Gereksiz detaylara girmeyelim arkadaşlar. Şimdi benim konuşmak istediğim birkaç konu vardı. Onları ben not aldım buraya. Şimdi onlarla başlayalım. Zaten videonun ilerleyen sürecinde ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Çünkü öyle bir yerlere evriliyor ki video bir yerden sonra artık anlamıyorsun yani. Hani çekmeye başladığında kafanda olan şeyle onun bir alakası olmuyor. Bu arada hepinize çok teşekkür ediyorum gençler. Son videolarımız gerçekten mükemmel gidiyor. Bakın arkadaşlar, videoda geçmeden önce şunları belirttim. Ben şu an şirketi bıraktım. Conestega'yı da bıraktım. Reefer'ı da bıraktım. Yani şu an tırı bırakmış durumdayım. Neden? Ne oldu bu süreçte? Neler yaşadık? Bunları anlatacağım şimdi sana. Size, pardon özür dilerim. Size sen diyebilir miyim? Şimdi neden Conestega'yı bıraktım? Arkadaşlar bakın, açık kasanın dönemi vardır, tamam mı? Amerika'da mevsimlik işçi gibi düşün. Bütün tır kasalarında hepsinin belli başlı bir dönemi vardır. Açık kasanın dönemi de genel düşünce gereği, yani ne demek? Çoğunluğun düşündüğü şey. Ben birçok kişiden bunu duydum. Yaklaşık Mayıs aylarında başlar, Ekim aylarında biter. Ondan sonra kış boyunca işler düşmeye başlar. Bunun belli başlı nedenleri vardır. İşte birincisi işte bazı construction'lar, işte inşaatlar durur. Havanın kötü olması sebebiyle. İşte bazı fabrikalar çalışmayı durdurur. Açık alanda insanlar çalışamaz. Sadece kapalı alandaki fabrikalar çalışır vesaire. Yani bunların hepsi etkiliyor ekonomiyi dolayısıyla. Şimdi mesela Reefer'ın da kışın işleri düşer. Ama neden? Yazın hasat çıkar. Hasat dağıtılır. Ya depoya depolanır ya da dağıtılır. Bundan dolayı kışın Reefer'da da işler düşer. Geçen kış bildiğiniz gibi ben zaten Reefer yapıyordum. Şimdi ben Conestega'yı neden bıraktım? Conestega'nın artık yavaş yavaş, Conestega ile alakalı değil, flatbed ve step-deck kasanın yavaş yavaş artık işleri yavaşlamaya başlayacaktı bu saatten sonra. Ve bu süreçte çok büyük bir gelişme oldu. Ben kendi tırımı almaya karar verdim. Bunun için öyle bir aklımda bir şey çaktı. Yani bunu zaten aklımdaydı ama yani biraz daha şeye geçiremiyordum. Sürekli işte bir yerlere para gönder, sürekli bir borç öde vesaire olduğu için hayatımda bir hani artık aksiyona geçiremiyordum bunu yani. Bundan dolayı da şimdi ben bunu almaya karar verdim. Zaten en son Osman'la beraber training'deydik. Abi dedim ki, aradım şirketi. Abi dedim selamünaleyküm. Dedi ki aleyküm
Aleykümselam. Dedim abi böyle böyle ben dedim tırımı alacağım. Dedim bırakmayı düşünüyorum dedim. Hani size dedim nasıl olur? Çünkü normalde 2 hafta önceden bildirmen gerekiyor ki şirket ayarlasın. İşte bir yerine birini bulsun vesaire. Onların da kendini garantiye alması açısından, karşılıklı saygı açısından çıkmadan önce bildirirsin. Abi bak böyle böyle. Hani ben bir 2 hafta daha çalışıp çıkacağım. Böyle bir planım var dersin. Şimdi ben kendi şirketimde mutluydum. Hani Allah razı olsun bana çok yardımcı oldular. Beraber yollar yürüdük. Hani ben de elimden geldiğince çalıştım. İşte o iyiliklerin hakkını vermeye çalıştım ki ben başarılı olduğumu da düşünüyorum. Karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz vardı şirketimle. Gayet de güzel ilerliyordu. Beni de anladılar. Kendi tırımı alacağım dediğim zaman buna da saygı duydular. Bir de şöyle bir güzellik yaptı Ufuk abi bana. Şöyle bir şey dedi. Dedi ki hani benim zaten oraya o tıra mesela şu an çıksam bugün çıksan oraya koyacağım eleman var. Birkaç güne gelecek. Sen dedi Osman'ı bıraktığın gün yerde geleceğin için dedi Chicago'da. İstersen tırı teslim edebilirsin. Bir daha 2 hafta beklemene gerek yok dedi. Ben de dedim ki olur. Neden olmasın? Ondan sonra ben o şekilde şirketten ayrıldım. Gayet de memnundum. Eğer o şirkette çalışmak isteyen arkadaş vesaire de olursa genelde tecrübeli eleman arıyorlar. Ya bana yazın ya da Ufuk abiye yazabilirsiniz. Oradan iletişim kurup yani orada zaten reefer ve Conestega yapıyorlar. Flatbed, step deck. Birkaç tane açık kasa step deck var. Kendi tırınızı alıp da gidebilirsiniz. Zaten tırcı abilerim bunu biliyordur. Tavsiye ederim kısacası. Ha tabii ki şunu da unutmayın bu arada. Şunu da belirteyim. Mükemmel bir şirket yoktur arkadaşlar. Sen driver olarak çalışıyorsan mükemmel şirket diye bir şey yoktur. Kendi tırını alıp piyasaya çıkarsan o zaman daha mutlu olursun ama yani mükemmel bir şirket beklentin varsa böyle bir şey yok. Ben bunu sana baştan söyleyeyim. Yani demem şu ki aslında hani işte oraya gideceğiniz her şey güzel olacak da değil. Tabii ki bazen sıkıntılar ben de yaşadım. Siz de yaşarsınız. Başkaları da başka şirketler yaşıyordur. Onun için bu işte sıkıntısız yaşamak istiyorsan güzel kardeşim kendi tırını alacaksın. Biriktireceğim bir 15-20 bin dolar kendi tırını alacaksın. Ondan sonra yoluna bakacaksın. Kendi tırınızı alın bu arada. Çok daha mantıklı bir iş. Ben de şu an onu yapmaya çalışıyorum. Biraz zor ilk etapta. Daha doğrusu biraz hani lan ne olacak ne bitecek bunları da düşünüyorum şu an ama işleyen demir ışıldar. Allah İnşallah sonumuzu hayretsin. Şimdi dediğim gibi Amerika'daki kazanç dönemlerinden bahsettim. Bu reefer'dan ya da açık kasadan. Peki kış döneminde hangi kasa tipi daha çok kazandırıyor? Genelde son çeyrek dediğimiz Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında drop and hook dediğimiz böyle sadece trailer taşıdın. Amazon vari işler daha çok kazandırıyor. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var. Kendisinin drop and hook şirketi var. Biz de dedik ki tamam dedik baba o zaman biz şey yapalım böyle. Eylül ayında drop and hook'a başlayalım dedik. Herkes kendi tırını alsın birkaç kişi. Böyle bir şekilde bununla devam edelim. Bunun avantajları ne? Birinci avantajı şu. Sadece trailer taşıyorsun. Öyle açık kasadaki gibi bir hareketlilik işte ağzım yüzüm zift oldu falan yok. Biraz daha beyefendi işi. Bu benim için artı değil. Beni biliyorsunuz ama neyse yani. Sonrasında alma ve bırakma sürelerin daha azdı. Sadece trailer'ı bağladığın için zaten çıkar devam et kafasında oluyorsun. Diğer yönü de rate'leri son çeyrekte işlerin artmasından dolayı daha iyi oluyor. Başka da bir artısı benim bildiğim yok. Ben açık kasa konusunda ne düşünüyorum? Tabii ki bu kış dönemini geçirdikten sonra tekrar açık kasaya geçeceğim. Çünkü açık kasa ben daha önce videoda da söyledim. Ben açık kasada kendimi buldum. Neden? Ben böyle kıçının üstüne oturamayan bir insandım. Ne oldu? Şimdi rahat iniyorum böyle bir enerji harcıyorum, yoruluyorum, bir şeyler yapıyorum. Kimisi için bu çok kötü olabilir. Benim için daha iyi. Sürekli oturmayı sevmem. Duran adamı da sevmem. Azıcık hareketli olacağız kardeşim. İşleyen demiri ışıldatacaksınız. Bu benim kendi görüşüm. Yani kimisi mesela çıkıp Amazon çok iyi diyebilir. Kimisi çıkıp reefer o harika diyebilir. Onun için daha önce de söylediğim gibi kasa seçiminizi yapmadan önce artılarını, eksilerini hepsini bir kenara koyup ona göre şey yapın. Ona göre düşünün. Kazançlar konusunda da çok ağam şam bir fark yok zaten. Hani biri 1000, biri 5000 kazanmıyor yani. Çok abartılacak kadar büyük farklar olmuyor. Kazançları da buraya yazdım ama bildiğiniz gibi ben kazançlar konusunda konuşmuyorum. Neden? Ne gerek var çünkü. Ben böyle bir defterim var. Her hafta kaç bin yaptım, ne kadar kazandım vesaire bunların hepsini yazmışım. Ama şöyle bir şey var. Sadece şunu söyleyeyim. Conestega'da ben dedetler dahil mil başı 1 dolar 80 sente 86 sente çalışmışım. Bu da çok kötü bir rakam. Açık kasanın işleri de düşüktü. O yüzden oldu biraz. Mesela benden çok daha az iş yapıp 2 dolara çalışan arkadaşlar da vardır. Vardır muhakkak. 2 daha belki daha fazla. Ama bu benim dediğim 4-5 ayın ortalaması. Yani kesin rakamlar bunlar. Hani sapma payı çok daha az.
İşte atıyorum senin bir haftalık kazancın çok da önemli değil. Bu işte kazançları baz alırken zaten bir haftalık 2 haftalık kazancını baz alamazsın ya. Atıyorum bir şey olmuştur, bir kasırga çıkmıştır, Trump vurulmuştur, bir şey olmuştur yani. Onun için böyle en az bir 5-6 haftalık kazancın ortalamasını çıkarıp genel resme bakmak bu işte çok daha mantıklı oluyor. Onun için bunu yapacak arkadaşlara da tavsiyem bu şekilde yapın. Çünkü öyle bir haftalık kazanç da işte 1,5-2 haftalık kazanç da işte yok reefer iyi, reefer kötü, yok işte driven iyi, driven kötü diyemezsin zaten. Benim birkaç tane ekran görüntüsü aldığım yorum vardı. İnşallah onları bulabilirim. Bulamazsam çok üzülürüm. Ne kadar çok çöp fotoğraf varmış benim telefonumda ya. Şöyle bir mesaj aldım geçen. Okuyorum. Şunu da göstereyim. Ekran görüntüsü almak isterseniz. Eyvallah abi, sağ olasın. Vallahi bir yerde başladım, şu an devam ediyorum. Harcamalarımı kazandıktan sonra Türkiye'ye geri döneceğim herhalde. Gece gündüz sürüyoruz ve yoruldum açıkçası. Daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Salak saçma insanlara denk geldim sürekli. Yapacak bir şey yok. Vallahi kafam çok karışık. Bir yanım devam et diyor, bir yanım geri dön. Senin tavsiyen ne? Bana geçenlerde böyle bir mesaj geldi. Ben de dedim ki valla sen kafaya koyduysan hani biraz muhabbet ettik. Yani dönebilirsin, kalabilirsin. Sonuçta ikisi de Türkiye sana ne vaat ediyor, Amerika sana ne vaat ediyor. Bunları teraziye koyuyorsun abi. Bak çok basit. Teraziye koyduğunda hangisi daha ağır geliyorsa onu yap. Ben hayatımda hep kararlarımı böyle almaya çalıştım. 2 şık var. Bunu koy, bunu koy. Bu ağır mı bastı? Tamam, bunu seç o zaman. Yani Türkiye'den buraya gelen arkadaşlar da biz gibi yani. Biz de Türkiye'den geldik. Kardeş, beklenti bazen yüksek olabiliyor. Beklentiyi o kadar da yükseltmemek lazım. Biraz düşürmek lazım, anladın mı? Hani tamam güzel, eyvallah, her şey hani çalışırsan yapabilirsin tabii ki ama biraz beklentiyi düşür be abi. Hani milyonlar yok burada da, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi de şu şeyleri bulabilirsem inşallah. Bulamadım. Neyse, ben bugün soru cevap videosu yapacağım. Bugün ayarlayacağım ben bu işi. Soru cevap bölümünde devam edeceğiz, rahat ol. Yarın çekeceğim sizin haftaya izleyeceğiniz videoda tayfa çok fena olacak. Tamam mı gençler? Bizim bir arkadaşımız geliyor New Jersey'den. Zaten burada 3 kişilik Amerika'ya beraber gelmiştik. Bizim bir dördüncümüz vardı, Eto. O videolarda gördünüz onu zaten de. O da çakallık yaptı. Bir tık satış vardı. Onun için onu arkadaş grubundan atıyoruz bugün. Bunu da bu videoyla duyurayım Eto kardeşim. Şaka. Biz kendisini hala severiz. Genel olarak şimdilik bu konularda konuşmak istediklerim bunlardı. Bakalım, videonun uzunluğuna göre belki bir soru cevap da ekleyebilirim, böyle 4-5 soruluk. Instagram'dan şey atacağım. Hatta dur şöyle yapayım. Instagram'ı aç. Question yapalım. Şimdi ben atıyorum şu an. Şimdi şöyle bir hikaye çektim, tamam mı? Bunu yazıyorum. Buradan soru soran arkadaşların yarın bu videoya sabahtan devam edeceğim. Şu an saat 6 ama 24 saat sonra şey olunca ben bu videoyu, soruları tek tek cevaplayacağım. Öyle devam edeceğiz bu videoya kardeşim. Yeri gelmişken şöyle bir oda turu yaptırayım size. Odanın içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu benim odam değil, bildiğiniz gibi. Ben Orlando'da yaşıyordum zaten. Buraya geldiğimde Virginia Beach'e bizim arkadaşları görmeye geldim. Sağ olsun bir tane abi de bana evini açtı. Şuraya bir şişme yatak attım hemen hızlıdan. Bir battaniye, bir yastık. Şurada GoPro aletleri var. Şuraya da laptopumu kurdum. Başka da bir şeyim yok. Bir de valizim var falan filan, yani başka bir dümen yok yani, biz bu kadarız. Şimdi bilgisayarı açtım, videoları falan birleştireceğim. Biz de sizler için uğraşıyoruz. Onun için kardeşim şuradan bir like, şuradan da bir abone. Lan yok oğlum. Lan beğeniyorsan beğen, takip edersen Allah razı olsun. Videonun devamını görüşürüz. Kayıyor yavaştan. Sakin ol oğlum, sakin ol. Bak yanlış yerden gittik. Ayvayı yedik ya. Olduğu gibi battı trailer. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Bu yağmur değil, ter. Yanlış tarlaya geldin ne demek oğlum ya? Çok dikkatli olmamız lazım burada. Çok aşırı terledim. Çok sıcak hava. Yemin ediyorum sulak oynar gibiyim ya. Dikkat etmen gereken bir dünya şey var kardeşim. Hangi birini yapacağız lan bilmiyorum ki ya. Oğuz uyan Oğuz! Günaydın gençler.
Ne haber? İyi misiniz? Şimdi dün bu videoyu da bitirelim artık. Dün yaptığımız soru cevabın sonunda birkaç tane sorular geldi. Onlardan aradan böyle birkaç tane seçelim. Hemen bakıyoruz gençler şimdi. Türkmen tırcılara eğitim veriyor musunuz? Veriyoruz tabii ki. Türkmenler bizim canımızdır. Tırdan sonra hangi meslekleri yapmayı düşünüyorsun? Vallahi başkan bakacağız, bilmiyorum. Yani Allah kerim. Nerede para kazanırsak gibi bir şey olacak gibime geliyor. Your favorite state so far, yani bu zamana kadar en çok hoşuna giden eyalet, en güzel eyalet hangisi diye sormuş. Florida. Florida is the best. Ya bazı fake hesaplar oluyor, tamam mı? Saçma sapan sorular soruyor. Benim hiçbir şey okuluyla, hiçbir driving school'la alakam yok. CDL okuluyla alakam yok. Onun için onlara soracağınız soruları bana sormayın. Burada bir tane hesap var. Fake hesaplardan işler yapmayın gençler. Amerika'da ev fiyatları ve konaklama iltica yapan bir kişi nasıl ev tutabilir, nasıl araba alabilir? Ev fiyatları, işte bu da yani hangi eyalete gittiğine göre değişir. Onun için bunun da belli bir cevabı yok yani. Yakında PlayStation 5 videosu gelir mi? Haftaya. Hocam ne zaman Atakum'a gidiyoruz? Oğlum benim çevremde ne kadar çok troll adam varmış lan. İşleri güçleri trollük. Abi tıra yeni başlayacaklara ne önerirsin? Kardeşim tıra yeni başlayacaklara sadece şunu öneririm. Şirket açın, şirket hesabına yatsın paranız ve beklentilerinizi düşürün. Abi tırdan sonraki plan nedir bilmiyorum. Bir tane tır alıp yatırım yapan kişi şoförü Türkiye'den getirebiliyor mu? Şoförü Türkiye'den getirebilir. Ama o kadar uzun bir süreç ki akı bokunu geçer yani. Benim gördüğüm çevremde öyle yapanlar harbiden akı bokunu geçiyor yani. Çok güzel bir soru gelmiş Ali kardeşimden. Tırdayken başına gelen en garip olay. Biraz da hızlı cevaplıyorum ki hani çok vaktiniz geçmesin, hani daha çok soru şey yapabileyim. Hemen tak cevapları vermeye çalışıyorum. Tırdayken başıma gelen en garip olay. Tırla kasırganın içine girmiştim, belki olabilir. Ya bildiğin böyle dönen hortumun onun yanlarından falan geçtim yani. Çok saçma bir şekilde, niye geceydi. Thunderstorm'a girmiştim. Hamza Çetin kimdir ve nasıl Amerika'ya gitmiştir? Bunu cevapladık kardeşim daha önce. Önceki videoları izleyebilirsin. Tırda kara kız işleri nasıl oluyor? Nereden buluyorsunuz? Nerede buluşuyorsunuz? Buluşamıyoruz kanka. Öyle bir dünya yok. Ya var da özelden anlatabilirim. Yok lan öyle bir şey. Yani çok hani bir yerde birkaç gün sabit kalman lazım. Yük çıkmaması lazım. Bazı şirketler şimdi yük çıkarmayınca bazı şirketlerde çalışan arkadaşlar da haliyle Tinder, Bumble gibi uygulamalardan düşürebiliyor ama yani hangi araba var? Abi tırcılığı ne zaman bırakırsın? Allah kerim başkanım. Kanka yanına geleyim, beni training'e alır mısın? Tanışmadığım insanları almıyorum başkan. Yüz yüze tanışmış olmamız lazım. Tanışırsak ama bir gün alırım inşallah. Şimdi gençler gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bu videoyu burada kestim. Sonraki videoda çok daha güzel şeyler olacak. Hatta sonraki videoda hemen hemen hazır gibi zaten. Sadece birkaç eksikleri var. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere.